her zaman zamanın izin verdiğinden daha fazla yapılacak iş var gibi görünüyor. Zamanınızı nasıl yöneteceğinizi bilseniz bile çoğu zaman bunun yeterli olmadığını hissedebilirsiniz. Ancak zaman yönetimi işi yönetmenin tek yolu değildir. Ya zamanınızı değil enerjinizi yönetseydiniz? Bu kavramın kökenlerini ve zamanınız yerine enerjinizi nasıl yönetmeye başlayabileceğinize videomuzda değinelim. Jim Loehr performans psikoloğu ve yazarıdır. Tom Schwartz Amerikalı bir gazeteci ve iş kitabı yazarıdır. Birlikte 2003 yılında tam katılım gücü, zamanı değil enerjiyi yönetmek, yüksek performansın ve kişisel yenilenmenin anahtarıdır kitabının ortak yazarıdır. Bu kitap enerjinin yönetimi kavramını açıklamanın anahtarıdır. Tam bağlılığın gücünde Schwartz ve Loehr insanların başarılı olmaları için enerjilerini bir görevle eşleştirmeleri gerektiğini öne sürüyorlar. Onlara göre zamanı yönetmek, enerjinizi nasıl harcadığınızı yönetmek kadar önemli değil. Düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın her birinin enerjisel sonuçları vardır. Hayatımızın nihai ölçüsü gezegende ne kadar zaman harcadığımız değil, sahip olduğumuz zamana ne kadar enerji harcadığımızdır. Kitapta insanların performansı artırmalarına yardımcı olan 4 temel yönetim ilkesini tartışıyorlar. Şöyle diyorlar: tam katılım için fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal enerjiden yararlanmalıyız. Enerji kapasitesi hem aşırı hem de az kullanımla azaldığından enerji harcamasını yenilemeyle dengelemeliyiz. Kapasite geliştirmek için elit sporcuların yaptığı gibi biz de sınırlarımızı zorlamalıyız. Enerjiyi yönetmeye yönelik pozitif enerji ritüelleri adı verilen özel rutinler katılım ve performans açısından önemlidir. Zamanımızı yönetmenin geleneksel yolu tamamlamanız gereken görevleri bölmek ve işin yapılması için belirli bir süre tahsis etmektir. Örneğin kendinize 2 saatte 3 raporu tamamlama hedefi koyuyorsunuz. Ancak bu yöntemin dikkate almadığı şey sizin enerjinizdir. Çalışanların %52'si tükenmişlik hissediyor ve zaman yönetimi takıntısı bu tükenmişliğin kısmen sorumlusu olabilir. Zaman sınırlı bir kaynak olmasına rağmen enerji farklı şekilde çalışır. Enerji yenilebilir bir kaynaktır. Ancak yalnızca belirli bir noktaya kadar. Verimliliği artırmak için boş zamanın her dakikasını planlamak zamanın iyi bir kullanımı gibi görünebilir. Ancak enerji yenileme ihtiyacını hesaba katmaz. Bazı görevler diğerlerinden daha fazla enerji gerektirir. Enerjiniz zaten gün içinde planlanmış işlerin fazlası tarafından tüketildiğinde yüksek enerjili görevler ve çoklu görevler verimli bir şekilde yapılamaz. Gerekli görevlerin yerine getirilmesi için yeterli zaman olsa bile zamanla enerji eksikliği üretkenlikte düşüşe neden olabilir. Zaman yerine enerjiyi yönetmek sadece bir teori değildir. Son derece başarılı insanların çoğu yaratıcı düşünebilecek ve dayanıklılıklarını artırabilecek enerjiye ve bant genişliğine sahip olabilmek için zamanlarını dikkatli bir şekilde korurlar. İşte başarılı insanlardan 5 örnek ve onların diğer yüksek performanslı profesyonellerden farklı yaptıkları şeyler. Warren Buffett. Warren Buffett dünyanın en zengin insanlarından biri. Yaptığı şeylerden biri de takvimde yapacak özel bir işi olmayan günleri planlamaktır. Bu, katılacağınız toplantılara, telefon görüşmelerini, sesli mesajları kontrol etmenize ve ayak işlerini yapmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Oturup düşünmenin, günün her dakikasını görevlerle doldurmaktan çok daha önemli bir pratiği olduğuna inanıyor. Kamala Harris. Enerjisini yönetmenin bir yolu olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris, güne her zaman egzersizle başlıyor. Önceki gece pek uyumamış olsa bile bunu yapıyor. Onun için egzersiz odaklanma ve enerji sağlıyor. Günün geri kalanından daha iyi keyif almasına ve iş yaşam dengesini korumasına olanak tanıyor. Bill Gates. Tıpkı Warren Buffett gibi Bill Gates de kendi zamanınızın ve enerjinizin kontrolünün sizde olduğunu anlıyor. Aslında bunu bizzat Buffett'tan öğrenmişti. Önceden zamanını belirli bir güne mümkün olduğu kadar çok şey sığdırarak yönetiyordu. Ancak artık oturup düşünmenin, programınızdaki her dakikayı doldurmaktan çok daha öncelikli olduğuna inanıyor. Jeff Bezos. Jeff Bezos'a göre gün içinde en çok değer verdiği zaman hiçbir şey yapmadan geçirdiği zamandır. İlk toplantılarını sabah 10'dan önce yapmıyor çünkü sadece vakit geçirmek için harcadığı zamana değer veriyor. Sabahları ailesiyle geçirdiği o değerli vakit onun ilk önceliğidir. Bunu yaparak enerji seviyelerini korur ve işleri halletmek için gerekli zamanı yönetebilir.
Anne Bing. Moda CEO'su Anne Bing, günlük rutininin bir parçası olarak farkındalığa değer veriyor. Güne meditasyonla başlamayı önemsiyor. Bunun nedeni düşüncelerine sakin ve bilinçli olarak zaman ayırmanın onu günün geri kalanında daha üretken kılacağını bilmesidir. Meditasyon uygulaması ona ihtiyaç duyduğu enerjiyi verir ve diğer görevlerinde de mevcut kalmasına yardımcı olur. Kişisel enerjinizi yönetmenin sizin için zaman yönetiminden daha iyi sonuç vereceğini mi düşünüyorsunuz? İşte zamanınız yerine enerjinizi yönetmeye başlamak için kullanabileceğiniz 5 adım. Sınırlarınızı belirleyerek başlayın. Hiç kimse enerjinizi, sınırlarınızı sizden daha iyi bilemez. Kendinize sınırlar koyarak hem enerji seviyenizi korur hem de hedeflerinize ulaşmak için kendinizi motive edersiniz. Greg McKeown bunu Effortless adlı kitabında kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Önceliklerinize bağlı olarak belirli bir günde ne kadar az veya ne kadar çok şey başarmak istediğinize dair sınırlar oluşturabileceğinizi açıklıyor. Örneğin bir gazeteci olarak belirli bir günde önceliğinizin bir dergi için hikaye geliştirmek olduğunu varsayalım. Tek bir iş gününde asla birden az veya 4'ten fazla görüşme yapmamaya karar verebilirsiniz. Kendiniz için bu sınırları belirlemek, tükenmişliği önlemeye yardımcı olurken hedefleriniz konusunda sorumluluk sahibi kalmanıza yardımcı olabilir. Bir günde ne kadar enerjiniz olduğuna bağlı olarak uyum sağlamanız için biraz alanınız vardır. Enerjinizin düşük olduğu günlerde bile yolunuza devam edebilirsiniz. Daha fazlasını yapmak için her zaman ertesi gün vardır. Zamanla bu sınırları ayarlamanız gerekebileceğini unutmayın. Örneğin günde bir görüşmenin ivmenizi korumak için çok kısa olduğunu düşünüyorsanız bu süreyi 2'ye çıkarmaya karar verebilirsiniz. Ayrıca tükenmişlik hissetmeden günlük maksimum görüşme sayınızı artırabileceğinizi de görebilirsiniz. Öte yandan sayılarınızı azaltmayı da gerekli bulabilirsiniz. Belki de en iyi günlerinizde bile yapabileceğiniz en fazla 3 röportaj vardır. Ya da belki 2 günlük bir süre boyunca yapılan tek bir röportaj çalışmanızın ivme kazanmasını sağlamak için yeterlidir. Planlarınıza dinlenme ve dinlenmeyi dahil edin. Enerjinizi yönetirken kesinti ve toparlanma sürelerini düşünmek önemlidir. Bunlar sonradan düşünülmemelidir. Bunun yerine programınızın bir parçası olacak şekilde planlamaları gerekir. Dinlenmenin normalde görevler üzerinde çalışmak için kullanılabilecek değerli zamanı aldığı doğru olsa da yüksek performanslı insanlar için rutinin paha biçilmez bir parçasıdır. Konsantre olduğunuzda ve enerjinizi yönetmeye odaklandığınızda en önemli şey zaman değildir. Bunun yerine en önemli şey enerji seviyelerinizdir. Buffett ve Gates gibi liderlerin kendi günlerinde kesintileri planlamalarının bir nedeni var. Kendinize dinlenmek için zaman ayırdığınızda enerji seviyelerinizi yenileyecek ve işe döndüğünüzde daha üretken olacaksınız. Ayrıca dinlenmeniz halinde refahınız da artacak ve daha olumlu duygular yaşayacaksınız. Faydalarından dolayı dinlenme ve iyileşme zihinsel sağlığın önemli bir parçası olabilir. Bu dinlenme ve toparlanma süresini doğrudan programınıza eklemenin önemli olduğunu unutmayın. İş nedeniyle dikkatiniz dağılıyorsa bu önemlidir. Dinlenme ve iyileşme sürenize tıpkı doktor randevusu gibi davranın. Diğer görevlerde geride kalsanız bile planlanmış dinlenme süreniz boyunca çalışmanın cazibesine karşı koyun. Derin ve içsel çalışma için zaman planlayın. Toplantılara arka arkaya katılmanız gerekeceği günler olabilir. Ancak harika işler başarmak istiyorsanız bunu uzun vadede yapmak sürdürülebilir değildir. Bu nedenle derin çalışma için belirlenmiş zamanı planlamak önemlidir. Derin çalışma tamamen yüksek etkili çalışmaya odaklanabileceğiniz kesintisiz bir dönemdir. Derin çalışma çok fazla enerji gerektirir ancak yaptığınız işe tamamen odaklandığınızda çok daha üretken olabilirsiniz. Derin çalışmalarınızı enerjinizin en yüksek olduğu bir zamanda planladığınızdan emin olun. İşte bir örnek. Sabahları daha fazla zihinsel enerjiniz varsa öğle yemeğinden önce derin çalışma için 2 saatlik bir blok planlamayı deneyin. Derin çalışma için ihtiyaç duyacağınız süre enerjinize bağlı olmalıdır. Örneğin 3 saat veya daha uzun süre derin bir çalışma yaptıktan sonra kendinizi yorgun hissediyorsanız daha kısa sürelere program yaparak enerjinizi koruduğunuzdan emin olun. Günün geri kalanına biraz enerji ayırabilmek için enerjinizi yönetmeniz gerektiğini unutmayın. Daha uzun saatler her zaman daha iyi derin çalışma anlamına gelmez. Ayrıca gün içinde içsel çalışmalarınıza da zaman ayırmalısınız. Tipik olarak işi düşündüğümüzde aklımıza iş görevleri gibi dış işler gelir. Buna karşılık içsel çalışma, iş dünyamızı ve kişisel deneyimlerimizi araştırır. Enerji gerektirse de içsel çalışma kendimizi anlamak için önemlidir. Kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenerek
enerji seviyemizi daha iyi yönetebiliriz. Enerji seviyelerinizin bir günlüğünü tutun. Zamanın aksine enerji sabit değildir. Herkesin tek bir günde 24 saati vardır. Ancak enerji seviyeleri kişiden kişiye ve günden güne değişecektir. Bu duygusal enerji, fiziksel enerji ve zihinsel enerji için geçerlidir. Ne kadar enerjiye sahip olduğunuzu etkileyecek çeşitli faktörler vardır. Enerjinizi daha iyi yönetmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için size enerji veren ve sizi tüketen şeylerin bir günlüğünü tutun. Bu unsurları iş hayatınızda ve kişisel hayatınızda takip edebilirsiniz. Bu şunları içerebilir: ne kadar uyuyorsun, diyetin, molalarınızın sıklığı, zamanını kiminle geçirirsin, fiziksel aktivite ve gerçekleştirdiğiniz görev türleri. Size olumsuz duygular veren şeyleri de takip edebilirsiniz. Olumsuz duyguları yönetmek enerjinizin çoğunu alabilir. Günlük tutmak enerjinizi yönetmenize yardımcı olmak için çeşitli amaçlara hizmet edecektir. İlk olarak gününüzün nasıl geçtiğine bağlı olarak gerçekçi olarak neyi başarabileceğinizin daha fazla farkına varacaksınız. İşte bir örnek. Diyelim ki ekip çalışması tek başına çalışmaya kıyasla sizin için çok fazla enerji harcıyor. Bir takımda çok uzun süre kaldıktan sonra konsantre olmakta güçlük çekmeye başlarsınız. Gün içinde ekip çalışması gerektiren birden fazla göreviniz varsa daha fazla mola planlamanız ve günün geri kalanında işleri sakinleştirmeniz gerektiğini bileceksiniz. Bu ekip çalışmanız sırasında üretken olmanızı sağlayacaktır. İkincisi, enerji seviyenizi en üst düzeye çıkarmak için yaşam tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin egzersiz yapmanın size enerji verdiğini fark edersiniz. Her sabah fiziksel sağlığınız üzerinde çalışmak için daha fazla zaman planlayabilirsiniz. Uzun ve seyrek araların işinize yaramadığını fark edersiniz. Bunun yerine daha kısa, düzenli aralar verebilirsiniz. Günlük tutmak aynı zamanda temel değerlerinizin nabzını tutmanıza da yardımcı olabilir. Gerçekten neye değer veriyorsunuz ve enerjinizi neye harcamak istiyorsunuz? Yetki vermeyi öğrenin. Size neyin enerji verdiğini ve neyin sizi tükettiğini öğrendikten sonra enerjinizden en iyi şekilde yararlanmak için gününüzü daha iyi planlayabilirsiniz. Enerji yönetiminizi geliştirmek için yapabileceğiniz şeylerden biri mümkün olduğunda yetki vermektir. Bu aynı zamanda liderlik becerilerinizi geliştirmek için de iyidir. Her zaman yetki verecek konumda olamayacaksınız. Ne olursa olsun, özellikle de giriş seviyesi bir pozisyonunuz varsa iş yerinde yapmanız gereken bazı görevler vardır. Ancak iş arkadaşlarınızla sizinkine uygun enerji ihtiyaçlarının olup olmadığını tartışabilirsiniz ve hata regresyonunun enerjinizi tükettiğini varsayalım. Hata regresyonuyla enerji alan bir meslektaşınız varsa bu kişiyi görevlendirebilir ve bunun yerine işinin onu tüketen diğer yönlerinde ona yardımcı olabilirsiniz. Zamanınız yerine enerjinizi yöneterek yalnızca daha üretken olmakla kalmaz, aynı zamanda işinizden de daha fazla tatmin olursunuz. Fazla çalışmadığınız ve yorulmadığınız zaman hedeflerinize ulaşmak için daha iyi bir konumdasınız. Eğer hala buradaysanız, harika deneyimlerinizi yorum bölümünde duymayı kesinlikle çok isterim. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz neden birisiyle paylaşmıyorsunuz? Size güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.